Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir yerde İtalyan izine rastlarsınız. Bir pizzada, bir arabada, bir sanat eserinde ya da mimaride. Ama bu küçücük Akdeniz ülkesi nasıl oldu da dünya medeniyetinin merkezi haline geldi? İtalya sıradan bir ülke değil. Burası tarihin kalbinin attığı yer. Gelin bu medeniyetin izlerini birlikte sürelim. İtalya'nın dünyaya etkisi Roma ile başladı. Roma İmparatorluğu sadece bir güç değil, bir sistemdi. Hukuk, mühendislik, yol inşası, şehir planlaması. Bugün bile kullandığımız birçok şey Roma'dan miras. Forum Romanum, Kolezyum, su kemerleri. Yollarının uzunluğu 80.000 kilometreyi aşmıştı. Ve hala ayakta olan yapılar o dönemin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Bin yıl sonra bu topraklar bir kez daha dünya tarihini değiştirdi. Floransa'dan yükselen bir ses vardı. Rönesans. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Bu sanatçılar yalnızca resim yapmadı. İnsanlık tarihinin düşünce şeklini değiştirdi. İnsan nedir sorusu ilk kez bu kadar derinlemesine soruldu. Bilim, sanat ve felsefe İtalya'dan yeniden doğdu. Bugün İtalya hala dünyanın estetik merkezi. Ferrari, Lamborghini, Maserati gibi markalar sadece otomobil değil, bir yaşam tarzı sunuyor. Milano, modanın başkenti. İtalyan tasarımı, şık kelimesinin karşılığı gibi. Sokaklarında bile estetik bir sadelik var. İtalya sadece tarihiyle değil, yaşam tarzıyla da büyülüyor. Pasta, pizza, espresso, tiramisu. Her biri kendi başına kültürel birer sembol. İtalyanlar için yemek bir zorunluluk değil, bir seremoni. Dolce far niente dedikleri bir kavram var. Hiçbir şey yapmadan tat alabilmek. Bu, onların yaşam felsefesini özetliyor. İtalya sadece geçmişte parlayan bir yıldız değil. UNESCO, Dünya Mirası listesine en fazla yapıya sahip ülke hala İtalya. Dünya mutfağının temellerini atmış, modern hukuk sistemlerine ilham olmuş bir ülke. Ve en önemlisi, kültürüyle insanları hala etkilemeye devam ediyor. İtalya'yı anlamak aslında medeniyeti anlamaktır. Bir ülke düşünün. Hem geçmişin görkemini taşır, hem bugünün zarafetini yaşatır. İtalya sadece bir ülke değil, bir duygu, bir zaman yolculuğu. Bir gün bu sokaklarda yürürseniz ne demek istediğimizi siz de anlayacaksınız. Peki her şey bu kadar mükemmel mi? Elbette hayır. İtalya, Avrupa'nın en borçlu ülkelerinden biri. Genç işsizliği %25'in üzerinde. Güney bölgelerde bu oran daha da yüksek. Kamu sistemindeki yolsuzluk ve siyasal istikrarsızlık zaman zaman ekonomiyi sarsıyor. Ama yine de bu halk krizlerle yaşamayı bir sanat haline getirmiş. Ekonomik sıkıntılara rağmen sokaklar hala dolu. Kahkahalar eksik olmuyor. Eğer bir gün İtalya'ya yolunuz düşerse sadece müzelere değil, insanlara da bakın.
bir İtalyanın el kol hareketleriyle nasıl konuştuğuna, bir yaşlının espresso içerken sokakta dünyayı izlemesine. Çünkü bu ülke sadece anlatılmaz, hissedilir. Ve siz de bir gün hissedeceksiniz. İtalya'da zaman farklı akar. Çünkü burada hayat bir sanat eseridir. İtalya'yı sadece bir ülke olarak değil, bir zaman kapsülü gibi düşünün. Her sokağa geçmişten fısıldayan bir hatıra, her taşı 1000 yıllık bir hikaye taşıyor. Ve biz bu hikayeleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Eğer dünyayı bizim gözümüzden keşfetmek isterseniz. Cihangir Medya'ya abone olun, bu keşif yolculuğunda siz de bize katılın. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki bölümde dünyanın bilinmeyen bir köşesinde görüşmek üzere.